Şimdi de Lindau'nun en zarif köşelerinden birine geldik. Lindauer Brunnen, yani Lindau Çeşmesi. 1884'te yapılmış ve tamamen açık pembe mermerden oluşuyor. Çeşmenin tasarımını Münihli ünlü bir heykeltıraş yapmış. Dört tarafta bronz figürler var ve bunlar Lindau'nun orta çağdaki zenginlik kaynaklarını temsil ediyor. Nedir bu kaynaklar diye sorarsanız gelin şimdi teker teker inceleyelim. Bu abimiz elinde balık ağı tutuyor. Yani balıkçılığı temsil ediyor. Oğlum örtün düşmek üzere, toparla şunu. Maazallah. Neyse, sulandırmayalım. Devam ediyoruz. Bu ablamız elinde buğday var kucağında. Yani tarımı temsil ediyor. Geçiyoruz. Diğer bir abimiz kürek çekiyor. Gemiciliği temsil ediyor. Son figür ise elinde üzüm bağları, üzümler, asmalar, yani bağcılığı temsil ediyor. En üstte duran heykel ise şu gördüğünüz bayan. Adı Lindauer, yani Lindau'nun kadın olarak kişiselleştirilmiş hali. Bir elinde dümen, diğer elinde ıhlamur dalı taşıyor. Bu hem Bodense üzerindeki gemiciliği hem de ıhlamur adası anlamına gelen Lindau'nun adını temsil ediyor. Çeşme bugün hem turistik bir durak hem de gölgeli ağaçların altında oturup dinlenmek için çok huzurlu bir yer gerçekten. Bu arada çeşmenin hemen yanında duran şu gördüğünüz ağaçlar ıhlamur ağacı. Çünkü şehir tarih boyunca kendisini ıhlamur ağacıyla özdeşleştirmiş. Bu yüzden buranın çevresine özellikle hep ıhlamur ağaçları dikilmiş. Şu anda Lindau adasının tam kalbindeyiz. Maximilianstraße. Burası adanın en hareketli, en turistik ve en tarihi caddesi. 230 metre uzunluğunda, yerdeki taşlar bile orta çağdan kalma. O dönemden beri burası Lindau'nun ana ticaret yoluymuş. Bugün de kafeler, butik dükkanlar, barok cepheli binalarıyla canlılığını hala koruyor. Bir tarafta eski belediye binası, diğer tarafta eski şehir yapıları ve küçük meydanlar bulunuyor. Caddenin adı 1496'da Kutsal Roma İmparatoru 1. Maximilian'dan geliyor. O yüzden bu cadde sadece alışveriş yeri değil, aslında şehrin tarihinin aktığı bir koridor gibi. Dikkat ederseniz binaların çoğunda freskler, renkli işlemeler ve tarihi semboller görürsünüz. Bunlar Lindau'nun yüzyıllardır süren zenginliğinin izleri. Bugün Maximilianstraße turistlerin en çok vakit geçirdiği yer, insanların oturup kahvesini içtiği, fotoğraf çektiği ve adanın atmosferini en net hissettiği nokta. Ve şimdi de geldik şehrin en eski yapılarından ve en ikonik olanlarından biri Altes Rathaus, yani eski belediye binası. 15. yüzyılda inşa edilmiş ve şehrin en önemli kararları bu binada alınıyormuş. Gotik tarzda yapılmış ve yapım süresi tam 14 yıl sürmüş. Binanın en ünlü yanı tamamen el boyamasıyla yapılmış olan muhteşem cepheleri. Bir tarafında Alman İmparatorluk tarihini, diğer tarafında ise şehrin ticari geçmişini anlatan büyük duvar resimleri var. Lindau halkı o dönemde resmen resimlerle bir açık hava tarih kitabı oluşturmuş. Binanın rengarenk ahşap işçiliği, çıkmalı pencereleri ve üçgen çatısıyla tipik bir ortaçağ Alman mimarisini temsil ediyor. Ayrıca içeride eskiden düğünler, önemli şehir toplantıları ve lonca buluşmaları yapılıyormuş.
Bugün Lindau'nun en popüler fotoğraf noktalarından biri. Aktif bir belediye işlevi yok. Sadece zaman zaman özel toplantılar ve törenler için kullanılıyor. Burası Kavazen, yani Lindau'nun şehir müzesi. 18. yüzyılda yapılmış barok cepheli çok zarif bir şehir konağı. O dönem Lindau'nun zengin bir tüccar ailesine aitmiş. Bugün ise Lindau'nun tarihini, kültürünü ve sanatını sergileyen bir müze olarak kullanılıyor. En dikkat çekici kısmı binanın dış cephesindeki freskler. Bu freskler Lindau'nun ticaret ve zanaat geçmişini sembollerle anlatıyor. Müzenin içinde Orta Çağ'dan kalma eserlerden modern sanat koleksiyonlarına kadar birçok şey görmek mümkün. Ayrıca bina Bodense mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Evet, Lindau'da geçirdiğimiz günün sonuna geldik. Bugünkü gezimizde bana eşlik ettiğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım buranın atmosferini en az benim hissettiğim kadar siz de hissetmişsinizdir. Bunu size hissettirebilmişimdir. Eğer bunu yapabildiysem ne mutlu bana. Aslında bu sadece Lindau videosunun sonu değil. Bu kanalın yolculuğunda atılan yeni bir adım, yeni bir başlangıç ve ben bu yolculuğu sizlerle birlikte büyütmek istiyorum. Eğer siz de bu macerada bana eşlik etmek isterseniz 1. Kanala abone olabilir, 2. Videoyu beğenebilir ve 3. Yorumlarınızla bana yol gösterebilirsiniz. İnanın her geri bildirim, her destek bu yolculuğu daha da anlamlı kılacaktır. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Evet, ben Volkan. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.